Joe Biden'ın garip davranışı bir GOP ucuz sahtekarlığı mı? İyi olduğunu kanıtlamak kendisine bağlı. Başkanın durumunun iyi olmadığını gösteren kanıtlara rağmen Beyaz Saray, Amerikalılardan gerçeği askıya alıp Joe Biden'ın düşüşünün bir GOP, Cumhuriyetçi Parti komplosu olduğuna inanmalarını istiyor. Başkan Joe Biden'ın bu ay katıldığı etkinliklerden viral olan 3 video, 81 yaşındaki başkanın çeşitli kafa karışıklığı hallerini ve açıkçası garip davranışlarını gösteriyor. Bu videolar arasında Biden'ın 6 Haziran'da Fransa'da D-Day yıl dönümü törenlerindeki görüntüsü. 10 Haziran'da Beyaz Saray'da Juneteenth konserindeki olay ve 15 Haziran'da başkan için düzenlenen Hollywood bağış toplama etkinliği bulunuyor. Biden ya dolaşıyor ya da uzun süreler boyunca bir noktaya bakıyor gibi görünüyor. Bu etkinliklerin hepsinde birçok medya mensubu bulunuyordu. Biden'ın ünlüler ve eski başkan Barack Obama ile birlikte göründüğü bağış toplama etkinliğinin videosu pek de muhafazakar bir propaganda makinesi olmayan The Hollywood Reporter'dan bir gazeteci tarafından paylaşıldı. Ancak başkanın durumunun iyi olmadığını gösteren açık kanıtlara rağmen Beyaz Saray ve işbirlikçi geleneksel medya Amerikalılardan gerçeği askıya alıp Biden'ın düşüşünün bir cumhuriyetçi komplo olduğuna inanmalarını talep ediyor. Şaka değil. Geçen hafta Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre bu videolar hakkında bir soruya yanıt verdi. Evet ve sanırım sizler buna ucuz sahtekarlık videoları dediniz ve tam olarak öyleler dedi. Bu, cumhuriyetçilerin ne kadar çaresiz olduklarını bize anlatıyor. Ve bunun yerine başkanın görevdeki performansından, yani yasama zaferlerinden ve Amerikan halkı için ülke çapında neler başardığından bahsetmek yerine bu derin sahtekarlıkları, bu manipüle edilmiş videoları görüyoruz. Ve bu, tekrar ediyorum, kötü niyetle yapılmış. Gözlerinizin ve kulaklarınızın kanıtlarını reddedin. Ucuz sahtekarlık kavramı yeni değil. Ancak Biden'ın gaflarını mazur göstermek için son günlerde sıkça kullanılan bir terim haline geldi. Hunter Biden suçlu. Tıpkı Trump gibi. Ancak Joe Biden'ın en büyük tehdidi hala kendisi. Ucuz sahtekarlık temel olarak gerçek bir videonun yanıltıcı hale gelecek şekilde düzenlenmesi anlamına geliyor. Ancak bu videoların çeşitli versiyonlarını izledim ve nasıl düzenlenmiş veya çerçevelenmiş olursa olsun Biden iyi görünmüyor. Onları kendinizin izlemenizi tavsiye ederim. Onlara ucuz sahtekarlık demek yeterince kötü. Ancak Jean-Pierre daha da ileri giderek bu kliplerin derin sahtekarlık olduğunu, yani yapay zeka veya diğer teknolojilerle oluşturulmuş sahte içerikler olduğunu söyledi. Basın sekreterinin bu videoları tanımlaması bu şekilde. Cumhuriyetçilerden güçlü bir tepki aldı ve onlar da George Orwell'in klasik romanı 1984'ten totalitarizmin ve baskıcı bir hükümetin tehlikelerine dair bir alıntı paylaşmaya başladılar. Illinois Cumhuriyetçi temsilcisi Mary Miller, X üzerinde bu alıntıyı paylaşanlardan biriydi. Parti size gözlerinizin ve kulaklarınızın kanıtlarını reddetmenizi söyledi. Bu onların son, en önemli emriydi. Bu kesinlikle uygulanabilir. Özellikle de CBS News ve MSNBC gibi birçok medyanın ucuz sahtekarlık akımına hevesle katıldığı bir dönemde. Eğer Biden tamamen iyi durumda ise bunu tartışmada kanıtlaması gerekiyor. Amerikalılar aptal değil ve Biden'ın görevdeki neredeyse 4 yılı sonrası anket üstüne anket en büyük endişelerinden birinin yaşı ve zihinsel düşüşü olduğunu söylüyor. Ki bunu hepimiz gördük. Bu son videolar bir defalık bir olay değil. Aksine Biden'ın başkanlığını sürekli gölgeleyen bir durumun parçası. Biden'ın düşüşü, Trump'ın davasının dramı ilgi çekici olabilir. Ancak Biden'ın gaflarını ve tuhaf hikayelerini göz ardı etmeyin. Biden'ın yardımcıları mümkün olduğunca az doğaçlama an görmemizi sağladı. Bu yüzden Biden son dönemdeki diğer başkanlara göre çok daha az solo basın toplantısı ve röportaj yaptı. Resmi briefingler düzenlediğinde ise çağıracağı gazetecilerin isimlerinin yer aldığı notlar ve hatırlatıcılar ile geldiği biliniyor.
Neyse ki ülke Perşembe günü Biden'ı eylem halinde görme şansına sahip olacak. Çünkü eski başkan Donald Trump ile 2020'den beri ilk kez tartışacak. Biden, Trump'ın kendisini sabote etmesine güveniyor. Trump'ın 2020'deki iki tartışmadan ilkinde yaptığı gibi. Trump, Biden'ın cümlesini bitirmesine izin vermedi ve öfkeli bir zorba gibi göründü. Eğer Trump akıllıysa, Biden'ın olabildiğince çok konuşmasına izin verecek. Biden'ın dediği gibi, işte anlaşma. Bu yüksek stresli durumda notlar veya teleprompter olmadan Amerikan halkı Beyaz Saray veya medya manipülasyonlarından uzak, başkanın 4 yıl daha görevde kalmaya uygun olup olmadığını kendi gözleriyle değerlendirebilecek. Haberi derleyen İbrahim Çakal, tercüme ve seslendirme Ünal Gül.